Evet arkadaşlar, artık bir gerçeği kabul edelim. Yapay zeka kullanarak kod yazmadan uygulama geliştirmek artık mümkün. Bu videoda size adım adım yapay zeka kullanarak nasıl sıfırdan mobil uygulama geliştirebileceğinizi ve bunları Google Play, App Store gibi mağazalara nasıl yükleyebileceğinizi göstereceğim. Bu videoda neler yapacağız? İlk başta viral bir uygulama fikri bulacağız. Mobbin üzerinden başarılı uygulamaların UI tasarımlarını inceleyip kendi projemize uygulayacağız. Uygulamamızın temel yapısını oluşturacağız. Cursor AI kullanarak uygulamanın nasıl adım adım geliştirileceğini göreceksiniz. Supabase ile veri tabanı ve backend'i nasıl kurabileceğinizi öğreneceksiniz. Ve ChatGPT API'yi kullanarak uygulamamızın ana özelliğini nasıl entegre edeceğimizi göstereceğim. Ve finalde uygulamamızı App Store ve Google Play Store'a nasıl yükleyebileceğimizi öğreneceksiniz. YouTube'da AI ile uygulama geliştirme sürecini sıfırdan mağazaya yüklemeye kadar anlatan bir Türkçe video yok. Bu video başlamak için ihtiyacınız olan tek rehber olacak. Viral uygulama fikri bulmak. Bu en önemli adım, viral uygulama fikri bulmak, gerçek bir problemi basit bir çözüm sunmakla ilgili. Fikrinizin şu 3 kritere uyması şart. 1. Yaygın problem tespit et. Kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarını çözecek bir uygulama fikri bulun. Aklınıza gelen fikirleri hemen not edin, yazmazsanız kolayca unutursunuz. Bir fikriniz olduğunda ChatGPT'ye danışarak fikrin potansiyelini test edebilirsiniz. İnternetten araştırmalar yapabilirsiniz. 2. Uygulamanızı basit tutun. Uygulamanızın temel işlevi 3 kelime veya daha azıyla anlatılabilmelidir. Karmaşık düşünmeye başladığınız an kullanıcı kaybetmeye başlarsınız. Başarılı uygulamaların çoğu tek bir problemi çözer. Örneğin Uber araç çağırma 2 kelime. WhatsApp mesaj gönderme. AI fotoğrafla kalori takibi. Ne kadar basit olursa o kadar güçlü olur. Çünkü kullanıcı hem uygulamayı hemen anlar hem de geliştirme süreciniz daha hızlı ilerler. Bu videoda biz de aynı mantığı kullanacağız. Tek bir ana özelliğe odaklanacağız ve geri kalan her şey bu özelliği destekleyecek. 3. Paylaşılabilir yapın. Kullanıcılar uygulamanızı kullandıktan sonra paylaşma isteği duymalı. Yani uygulamanız o kadar basit ve faydalı olmalı ki kullanıcı ben bunu arkadaşıma da göstermeliyim demeli. Günlük çalışma sürelerimi takip ettim ve fark ettim ki mail bildirimleri, YouTube bildirimleri gibi dikkat dağıtıcılar odaklanma süremi sürekli bölüyor. Odaklı bir şekilde çalıştığım zaman 4 saat, odaksız 8 saatten çok daha verimli oluyor. Bu yüzden şu özelliklere sahip hepsi bir arada bir verimlilik uygulaması tasarlayacağım. 1. Görevleri sırala ve önceliklendir. 2. Tek bir göreve derin odaklan. 3. Sohbet üzerinden kolayca görev eklemek için yapay zeka ile konuş. Kopyalanacak tasarım bul. Şimdi uygulamamızın yapısını belirleyeceğiz. Bunun için Mobbin'i kullanıyoruz. Bu videomda sponsoru. Mobbin tam bir altın madeni. Airbnb, Duolingo, Uber, Spotify, Netflix gibi devlerden başlayarak binlerce farklı uygulamalardan alınmış 500 binden fazla ekran görüntüsü içeriyor. Bizim yapacağımız şey basit, başarısını kanıtlamış tasarım akışlarını inceleyip kendi uygulamamıza uyarlayacağız. Ardından Cursor AI bu tasarımları bizim için doğrudan koda dönüştürecek. Büyük şirketlerin milyonlarca dolar harcayıp oluşturduğu kullanıcı deneyimleri elimizin altında. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Odak noktamız kullanıcıya değer sunmak. Aradığımız tasarım bulmak için yukarıdaki arama çubuğuna tıklıyoruz. Buradan kategoriz bölümüne tıklayıp uygulamamızın kategorisini seçiyoruz. Bizim uygulamamız verimlilik uygulaması. Buradan fikrime en uygun tasarımı buluyorum. Şuradaki harika, sade ve temiz. Buna tıklıyorum. Daha sonra burada istediğim sayfaları seçip aşağıdan kopya basıyorum. Download plugin diyorum ve Figma'ya gidiyoruz. Buradan open deyip new file diyorum. Figma file seçiyorum. Buradan run'a basıyorum ve Command V ile tüm tasarımları buraya yapıştırıp bütün tasarımları aldım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi sizi saatlerce hatta haftalarca uğraşmaktan kurtaracak kritik bir adımdayız. Uygulamamızın beynini oluşturacağız. Bu adımı atlamayın, doğru yapılmadığında haftalarca vaktinizi boşa harcayabilirsiniz. Cursor'a tam olarak ne inşa etmesi gerektiğini söyleyecek temel dosyaları hazırlayacağız. ChatGPT ve Claude durmadan çalışan yardımcılar gibidir. Ama en iyi sonucu alabilmeniz için son derece net talimatlara ihtiyaç duyarlar. Eğer uygulama için sağlam bir plan vermezseniz kendi başlarına düşünmeye çalışırlar. İşte o zaman projeniz dağılmaya başlar. Şimdi Project Flow file'ımızı oluşturacağız. En önemli dosya. Bu dosya yapay zekaya uygulamamız hakkında her şeyi anlatır. Uygulamanın nasıl çalışması gerektiğine dair tüm düşüncelerinizi yazın. Mümkün olduğunca spesifik olun. Uygulamanızın ilk açılıştan sonuna kadar tüm akışı hayal edin ve her ekranı tek tek açıklayın.
Bu promptu açıklamaya bırakacağım. Kendi uygulamanız için yeniden yazabilirsiniz. Eğer Cursor'ı henüz indirmediyseniz cursor.com'a gidin. Ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca Pro versiyonu denemek isteyenler için de 2 haftalık deneme sürümü mevcut. Ekrandaki download bölümünden Cursor'ı indiriyoruz. Daha sonrasında Cursor'ı açın, Open Project'e tıklayın. Buraya yeni bir klasör yaratalım. Adını da Focus Flow AI diyelim. Focus Flow AI adında klasör oluşturdum. Açıyorum. Projemiz içerisine yeni bir dosya oluşturun. Bunun adını da Docs olarak koyun. Daha sonrasında bu Docs'un içine girip yeni dosya yaratın. Onun adını da Project Flow MD yapın. Ardından Cursor'ın sağdaki chat penceresine gelin. ChatGPT'nin vermiş olduğu cevabı kopyalayın ve Cursor'ın içerisine yapıştırın. Ve en alta gelip bunu benim için daha iyi olarak yaz deyin. GPT'den aldığımız uygulama tanımını buraya yapıştırıyoruz ve daha düzenli, daha okunulabilir bir Markdown dosyasına formatına çevirmesini istiyoruz. Ve buradan Keep All butonuna basarak Project Flow dosyamı güncelliyorum. Doğru teksteki bulmak ne kadar zaman aldığını biliyorum. Bu yüzden ben kendi kullandığım teksteki açıklamaya bıraktım. Şimdi Cursor'a geliyorum. Temel yapıyı kurması için komutumu veriyorum. Ve işaretiyle dosyalar içerisinden Project Flow dosyamı da buraya tagliyorum arkadaşlar ve gönderiyorum. İşaretiyle files yazıp işaretleyen arkadaşlar bu Project Flow MD dosyasını etiketleyerek Cursor'ın referans almasını sağlıyoruz. Uygulama geliştirme süreci. Burası çoğu kişinin zorlandığı kısım ama endişelenmeyin. Ne yapmanız gerektiğini bildiğinizde süreç sandığınızdan çok daha basit. Terminali açın ve projeyi oluşturun. Projenize bir isim verin. Kurulum tamamlandıktan sonra daha önce hazırladığımız Docs klasörünü proje klasörümüzün içerisine sürükleyin. Ve terminalden projemizin olduğu klasöre gidiyoruz. Ve kurulumu ls komutuyla kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi proje dosyalarımız gelmiş. Bu komutu çalıştırdığınızda ekranınızda bir QR kod göreceksiniz. Telefonunuza Expo Go uygulamasını indirin. Ardından kamerayla QR kodu tarayın. Ardından uygulamamız telefonunuzda açılıyor. Şu an oldukça basit görünebilir ama çalıştığını görmek inanılmaz motive edici bir durum. Şimdi Cursor'da chat penceresini açıyoruz. Agent modunda komutumuzu yapıştırıyoruz ve gönderiyoruz. Burada AI ne inşa edeceğini anlamak için bir proje yapısı oluşturur. Cursor geliştirmeleri yaptıktan sonra Keep All butonuyla kabul ediyorum. Ardından terminale gelip R tuşuna basarak uygulamayı yeniden yükleyin. Bir hata aldığınızda bu genelde terminalde gözükecektir. Hata mesajını kopyalayıp Cursor sohbetine yapıştırın ve çözüm önerisi isteyin. Cursor sorunu çözdükten sonra terminale gelip R tuşuna basarak uygulamanızı yeniden yükleyin. Şimdi chat penceresine gelip Continue yazın. Bu adım Supabase için veri tabanı ve kimlik doğrulamayı ayarlayacak. Supabase.com'a gidin. Sign in deyip bir hesap oluşturun. Yeni bir proje oluşturun. Projemizin adı Focus Flow AI. Supabase'den Public Anonymous key'inizi kopyalayın. .mv dosyası içerisine yapıştırın. Gizli tutmayı da unutmayın. Supabase URL'inizde aynı şekilde .mv dosyasını yapıştırın ve kaydedin. Keep All'a basıp değişiklikleri onaylayın ve terminalden R tuşuna basın. Yenilendikten sonra uygulamayı telefonunuzda açın. Artık basit bir kullanıcı akışı var. Sign in, sign up ve bir ana sayfa var. Supabase kayıt onayı için otomatik olarak e-posta gönderiyor. Yaklaşık 30 dakika boyunca uygulamayı geliştirmeye devam ettim ve şu anki hali: başlık eklenebiliyor, görevlere öncelik atayabiliyoruz, detaylı açıklama yazabiliyoruz, görev için tahmini süre belirleyebiliyoruz, odaklanma zamanlayıcısını başlatabiliyoruz, göreve harcanan süre otomatik olarak sayılıyor, süreyi durdurabiliyorum ve iptal edebiliyorum. Gördüğünüz gibi uygulama şu an işlevsel ama görsel olarak henüz tatmin edici değil. Şimdi sırada UI tasarımını iyileştirmek var. Şimdi tekrar Mob 1'e dönelim ve uygulamamız için ilham almak istediğimiz tasarımları gözden geçirelim. Beğendiğiniz ekranları bulduğunuzda aşağıdaki copy butonuyla tasarımı kopyalayıp cursor'ın içerisine gelip Command V ile yapıştırıyorum. Bu işlemi tüm ilham almak istediğiniz sayfalar için tekrarlayın. Cursor'a komutumu da ekliyorum. Bunu da yine açıklamalarda paylaşacağım. Ve bizim proje dosyamızı da burada ekliyoruz. Proje dosyasını etiketlemek, Cursor'ın tüm kod tabanını gözden geçirerek tasarımları doğru bir şekilde uygulamasını sağlar. Şimdi isteğimizi gönderiyorum. Ve işte sonuç. Uygulama bir anda çok daha profesyonel görünüyor.
Tasarım ve kullanıcı akışı için büyük bütçeler harcayan uygulamalardan esinlenip aynı kaliteyi projemize hızlıca taşıyabiliyoruz. Mobini kendiniz denemek isterseniz linki açıklamalarda bulabilirsiniz. AI sohbet özelliğini eklemek için Cursor'a şu komutu yazıyoruz. Cursor gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra DataMV dosyamıza geliyoruz ve OpenAI API key'imizi yapıştırıyoruz. Unutmayın, herhangi bir noktada kafanız karışırsa Cursor'un chat penceresini açıp Ask modundan istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Yeni eklediğimiz AI sohbetini artık görebiliyoruz. Hemen test edelim. Harika, AI özelliği görevleri doğru bir şekilde listeye ekledi. Hepinizin beklediği an geldi. Şimdi uygulamamızı hem iOS hem de Android'e yükleme adımlarını yapıyoruz. Bunun için Cursor'a komutumu yapıştırıyorum. Ask modunu açıyorum ve gönderiyorum. Şimdi yayınlamak için gereksinimlerimiz var. Apple Developer hesabı, Google Play Developer hesabı. Alt tarafta yeni bir terminal açıyoruz ve komutumuzu yapıştırıyoruz ve login komutumuzu da yapıştırıyoruz. Web tarayıcıdan Expo Dev adresine gidin ve hızlıca bir hesap oluşturun. Cursor'a dönüp aynı kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapın. Proje yaratmak için terminale bu kodu yapıştırın ve Y tuşuyla devam edin. Build almak için terminale bu kodu yapıştırın ve devam edin. Platform olarak All, yani iki platformu seçiyoruz. Son adımda tekrar Expo Dev'e gidin. Projenizin başarılı bir şekilde bağlandığını göreceksiniz. Bu videodaki tüm linkler ve kaynaklar açıklamada. Herkese kolay gelsin.